Diplomasi denildiğinde aklınıza ilk neler geliyor? Resmi yazışmalar, protokoller, bürokrasi ve belki de bolca takım elbise. Ancak çok daha fazlası olduğunu söylemeliyim. Son günlerde sıkça duyduğumuz Türkiye-Mısır yakınlaşmasının ardında da ciddi bir diplomasi mekiği olsa da aslında ilginç detaylar da yok değil. Örneğin geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupası töreninde verdiği bu fotoğraf, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini hızlandıran en önemli gelişmelerden biri oldu. Spor diplomasisi devreye girdi ve belli bir noktaya gelen ılımlı havanın daha da ileriye taşınabilmesinin önü açıldı. Türkiye ve Mısır 10 yıl aranın ardından karşılıklı olarak büyükelçilerin yeniden atanması kararını aldı. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu bir sonuç. O zaman şimdi asıl soruyu soralım. Ankara-Kahire hattında Libya, Suriye, Katar ve Doğu Akdeniz'deki enerji meselesi gibi sorunlu başlıklar masadayken normalleşme ne kadar mümkün? Ya da tüm bu gelişmeler ışığında her şey beklendiği gibi iyi giderse Türkiye ile Mısır bu süreçten ne tür kazanımlar elde edecek? Hazırsanız tüm bu soruların yanıtlarını ve Ankara-Kahire hattında son 10 yılda yaşanan gelişmeleri tüm boyutlarıyla konuşmaya başlıyoruz. Ancak önce küçük bir ricamız var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Siz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile Mısır arasında sekteye uğrayan ilişkiler 10 yıllık aranın ardından yeniden büyükelçilik seviyesine yükseltildi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutluşen, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr El Hamami aday gösterildi. Böylece normalleşme yolunda kritik bir adım atıldı. Ancak sizin de bildiğiniz gibi bu aşamaya kolay gelinmedi. Neler mi yaşandı? Aslında Arap Baharı olarak adlandırılan olayların Mısır'a sıçradığı döneme kadar iki ülke arasında çok büyük krizlere ya da kritik ortaklıklara rastlamak pek de mümkün değil. Dikkatle bakmamız gerekense Mısır'da özellikle 2010 ve sonrasında yaşananlar. 2010 yılında Tunus'ta başlayan ve Mısır'ı da etkisi altına alan Arap Baharı sonrasında yaşanan siyasi dönüşüm en önemli kilometre taşı. Kitlesel protestolar ve gösterilerin ardından ülkeyi 29 yıldır neredeyse tek başına yöneten Hüsnü Mübarek iktidarı terk etmek zorunda kaldı. Siyasi istikrarsızlık ve çatışmalarsa ülkenin peşini bırakmadı. Mübarek'in ardından yapılan seçimlerde Özgürlük ve Adalet Partisi iktidara geldi ve Muhammed Mursi Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Mursi döneminde Ankara ile Kahire arasında belki de tarihin en yakın dönemlerinden biri yaşandı. Ta ki 2013'e kadar. Takvimler 2013 gösterdiğinde ilişkileri neredeyse tamamen durma noktasına getiren bir gelişme oldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Es-Sisi yönetime el koyarak Mursi iktidarına son verdi. Sisi'nin bu adımından sonra Türkiye Kahire'deki büyükelçisini geri çekti. İki ülke arasında ilişkiler tam bu zaman diliminde tarihin en kötü dönemini yaşadı. Bu noktada bir parantez açalım. Her ne kadar devlet başkanları düzeyinde iletişim kanalları kapanmış olsa da arka kapı diplomasisi süreç içinde devam etti. Bunun en önemli göstergelerinden biri ticarette yaşandı. Ankara-Kahire hattında ticaret hacmi artmaya devam etti. Özellikle Türk yatırımcıların Mısır'a ilgisini kaybetmemesi bunda belirleyici oldu. Aradan geçen zamanda küresel anlamda yaşanan krizler ve değişimler ülkeleri dış politikada yeni yol haritalarına yöneltti. Bu dönemde Suudi Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkilerinde normalleşme adımları atan Türkiye, Güney jeopolitik eksenli politikalarına hız kazandırdı diyebiliriz. Güney komşularıyla olan ilişkilerine odaklanan Ankara'nın öncelikli hedefi bölgesel işbirliği alanlarını yeniden genişletmek oldu. Türkiye ile Mısır arasında yaşanan gelişmeler Ankara'nın diğer başkentlerle olan birlikteliğini de doğrudan etkiledi. Burada akla gelen ilk örneklerden biri Doğu Akdeniz'le ilgili yaşanan gelişmeler. Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin uluslararası hukuka aykırı olarak Ankara'yı dışlayan girişimlerine karşılık Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Güneybatı sahilleri ile Libya'nın kuzeydoğu sahilleri arasındaki deniz yetki alanlarının tanımlanmasını öngören anlaşma 27 Kasım 2019'da imzalandı. Türkiye'nin bu adımına karşı Mısır da Yunanistan'la deniz yetki alanları ile ilgili bir anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşma metninde Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin aşılmaması diplomasi koridorlarında olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamada Mısır'la istihbari düzeyde görüşmelerin olduğunu duyurması da bugün yaşananların aslında en önemli işaret fişeklerinden biri oldu. İstihbari temasların başında olan Hakan Fidan'ın da normalleşme aşamalarında bizzat yer aldığını söyleyelim.
Diğer yandan hayata geçirilemeden iptal olan İsmet Boru Hattı projesinden de bahsetmeden geçmeyelim. Türkiye'yi bypass ederek Doğu Akdeniz'deki gazın Avrupa'ya taşınmasını amaçlayan projeyi hatırlayacaksınız. Projenin maliyeti 10 milyar euroyu buluyordu. Hedefte Türkiye'yi devreden çıkarmak vardı. Ancak inat uğruna çizilen bu projede maliyet 3 katına çıktı. Bu tablonun ardından İsmet'i ilk terk eden Amerika Birleşik Devletleri oldu. Evet, dünya hızla değişiyor ve normalde bir araya gelmeyecek ülkeler çıkarları için aynı masa etrafında toplanabiliyor. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le imzaladığı İbrahim Anlaşmalarını ve Ula Zirvesi'nde Körfez ülkelerinin Katar'a ambargosunu bitiren anlaşmayı hatırlayalım. Diplomatik ambargolar kaldırılmış, Körfez'de yeni işbirliği arayışları konuşulmaya başlanmıştı. 2021 Türkiye için de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Mısır'ın yanı sıra Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiği, gerilimlerin azaldığı veya çözüm yollarının arandığı bir yıl oldu. Türkiye'nin bölgede askeri ve ekonomik varlığı Mısır'ın arabulucu pozisyonunu zayıflatmış olsa da Ankara, Mısır'a siyasi ve ekonomik alanda alan açacak girişimlerde bulundu. Mayıs ve Eylül 2021'de Türkiye ve Mısır arasında başlayan normalleşme girişimleri kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcıları Başkanlığında ilki Kahire'de, ikincisi Ankara'da olmak üzere istikşafi görüşmeler yapıldı. 2022'ye gelindiğinde ise ilişkilerin daha da iyiye gittiğini gördük. Bu aşamada Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi 2021'in ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar seviyesindeyken 2022'nin ilk çeyreğinde %85 artış göstererek 2,5 milyar dolara yükseldi. Mısır'a bakan seviyesinde yapılan ilk ziyaretin ardından başta da sözünü ettiğimiz Katar'da Dünya Kupası'nın açılışındaki bu el sıkışma görüntüsü yeni bir dönemin işareti olarak görüldü. Görüşme normalleşme sürecinde yaşanan tıkanıklığın aşılmasındaysa kilit rol oynadı. Bu adım Yunanistan ve Güney Rum kesimi tarafından bir mesaj olarak görüldü. Neler olacağı sorusu merak edilirken Türkiye 6 Şubat depremleriyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm dünyanın gözü deprem bölgesine çevrildi. İşte tam da bugünlerde Mısır'dan son derece önemli bir ziyaret gerçekleşti. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk üst düzey yetkili oldu. Ankara-Kahire hattında görüşme trafiği Türkiye'deki seçimlerin ardından sıklaştı ve süreç ilişkilerin büyükelçilik düzeyine yükselmesiyle olumlu bir noktaya evrildi. Bu gelişmeler iki ülkenin bölgede yeni işbirliği fırsatlarını değerlendireceği anlamına geliyor. Nitekim ortak açıklamalar da dün bu yönde oldu. İki ülkenin ortak açıklamasında bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır denildi. Açıklama, normalleşmenin Cumhurbaşkanları düzeyinde yönetilen bir sürece dönüştürülmüş olması ve ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda geliştirilmesi hedefinin altının çiziliyor olması açısından oldukça önemli. Diğer yandan tarafların karşılıklı olarak büyükelçi adaylarına agreman yani onay verdiği ve güven mektuplarının Cumhurbaşkanlarına sunmalarının ardından sürecin tamamlanacağı mesajı verildi. Tabii ilişkilerin bu seviyeye gelmesi hiç de kolay olmadı. Peki masada hangi başlıklar var? Elbette ilk ve en önemli başlık Doğu Akdeniz ve enerji rekabeti. Mısır, Yunanistan ve Rum kesimi ile deniz yetki alanları konusunda anlaşmalar yaparken Türkiye Mısır'a iki tarafında daha karlı çıkacağı bir teklif sundu. Anlaşmanın özellikle Rusya-Ukrayna savaşının doğurduğu enerji krizi büyürken hem Avrupa hem de iki ülke için avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Mısır'ın daha önce bu avantajları reddederek bölgedeki etki alanını genişletmek adına İsmet gibi projelere dahil olduğunu söylemiştik. Ancak bundan sonra atılacak adımlar iki ülke içinde bölgesel anlamda büyük önem taşıyor. Diğer başlıksa Libya sorunu. İki ülkenin de Libya'da farklı tarafları desteklediğini biliyoruz. Türkiye, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve birçok ülkenin de tanıdığı Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor. Mısır ise meşru hükümeti silah zoruyla devirmek isteyen General Halife Hafter'e destek veriyor. Mısır'ı en çok rahatsız edense Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığı. Diğer yandan bölgede tamamen Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyen Mısır, Libya ile imzalanan anlaşmalara karşı çıkıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bölgede nasıl bir yol haritası izlenecek?
Öncelikle Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin 27 Temmuz'da Ankara'yı ziyaret etmesinin beklendiğini söyleyelim. Bu normalleşme sürecinde kayda değer bir ilerleme olarak değerlendirilebilir. Dünya Bankası'nın resmi verilerine göre Mısır'ın gayri safi yurt içi hasılası 477 milyar dolar. Mısır'ın Afrika'nın en büyük ekonomisi olduğu göz önüne alındığında bugün Türkiye ile yaklaşık 5 milyar dolar olan ticaret hacminin normalleşme süreciyle birlikte çok daha yukarılara taşınması bekleniyor. Diğer yandan normalleşme kapsamında Mersin-İskenderiye arasında Ro-Ro seferlerinin de tekrar başlaması da muhtemel gelişmeler arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan atılan ortak adımların bir sonucu olarak karşılıklı büyükelçilerin atanmasının önemli bir aşama olduğunu ifade etti. Bu geldiğimiz aşamada da normalleşme çalışmalarında artık önemli bir aşamayı da geride bırakmış olduk. Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve diğer bütün alanlarda büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. Ekonomik gücü, askeri kapasitesi ve diplomasi yeteneğiyle bölgede ön plana çıkan Türkiye ile yine büyük bir ekonomik potansiyele sahip Mısır arasındaki işbirliğinin sağlanması, bölgesel istikrarın artması ve ortak çıkarların korunması adına büyük bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan taraflar arasındaki tarihi ilişkiler ve kültürel yakınlık dikkate alındığında son 10 yılda yaşanan kopukluğun kısa sürede tamir edilerek normal haline dönmesi bekleniyor. İçeriğin editörü olarak yorum yapan herkese cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diplomasi denildiğinde aklınıza ilk neler geliyor? Resmi yazışmalar, protokoller, bürokrasi ve belki de bolca takım elbise. Ancak çok daha fazlası olduğunu söylemeliyim.